Merhaba arkadaşlar, ben Burhan Altınsoy. Akıllı telefon fiyatları bir hayli artmışken Samsung'un orta ve üst segmentte oldukça iyi modellere sahip A serisinin yeni üyesi, büyük heyecanla beklenen A80 nihayet geldi. Samsung Galaxy A80'i A serisindeki diğer telefonlardan ve hatta birçok telefondan oldukça farklı kılan müthiş özellikleri var. Bunların en başında tabii ki bu dikkat çeken kamerası geliyor. Bu güzel ve farklı kameranın tüm özelliklerinden detaylıca bahsedeceğiz. Ama önce Samsung Galaxy A80'in diğer öne çıkan özelliklerine değinelim. %93.8 ekran kasa oranı. Yani Netflix'te ya da YouTube'da bir şeyler izlemeyi seviyorsanız, videolar, diziler, filmler, bununla ilgili müthiş bir deneyim vaat ediyor. Ekranı bölen hiçbir şey yok. Tüm sensörler ekranın altına gizlenmiş. Ahize ekranın altına gizlenmiş. Ekran deneyiminizi bölecek hiçbir şey yok. Telefon geldiğinden beri tüm inceleme süresince her fırsatta A80'de video izlediğimi söyleyebilirim. Oldukça keyifli. 6.7 inçlik Super AMOLED ekran müthiş keyif verdi bu telefonda video izlerken. Tabi Samsung S serisi ve Note serisi gibi bir amiral gemisi model olarak lanse edilmese de telefon 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızasıyla aslında amiral gemilerde görmeye alışık olduğumuz donanımsal özelliklerle geliyor. Tabii ki A80'in en önemli tarafı arka kameranın aynı zamanda ön kamera olarak da kullanılabiliyor olması. Yani önden ayrı bir kamera çıkmıyor. Evet, gerçek anlamda full ekran bir telefon var elimizde. Fakat önden çıkan bir kameraya sahip değil. Arka kamera dönerek öne geldiği için arka kameradaki tüm deneyimleri ön tarafta da yaşayabiliyorsunuz. Bu açıkçası beni en çok cezbeden özelliklerinden biriydi telefonun. Ve bu kamera gerçekten geliştirilmiş bir kamera. Bu ana kameranın bütün olayı öne dönmesi mi? Hayır. TOF kamera hem nesnelerin boyutunu ölçmesi hem de çok daha gerçekçi bir derinlik sağlayabilmesi açısından kusursuz canlı odak fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Yani bokeh efekti. Siz de benim gibi fotoğraflarınızla arka tarafı flu yapmayı seviyorsanız ve özellikle portre fotoğraflar çekiyorsanız A80 bu konuda oldukça iddialı. Canlı odak konusunda rakiplerin üzerinde diyebilirim. Tabii bu canlı odak hem arka kamerada hem de ön kamerada aynı performans veriyor. Çünkü aynı kamerayı kullanıyor. Daha da ilgimi çeken bir özellik var. Bu canlı odak çekimlerini video modunda da aynı şekilde kullanabiliyoruz. Yani bir video çekerken arka tarafı flu kendinizi net yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte farklılık da burada zaten. Telefonu kullanmaya başladığımdan beri beni en çok etkileyen özelliklerden bir tanesi de buydu ve sürekli bu tarz videolar çekiyorum şu anda A80'le. Ve tabii Samsung'un S10 serisinde başlattığı A10 hariç diğer A serisi modellerinde de kullandığı 123 derecelik geniş açı kamerayı A80'de de görüyoruz. En büyük artısı ise bu geniş açı çekimlerini ön kamerada da yapabilmemiz. Dediğim gibi arka kameranın bütün olayı öne dönmesi değil, birçok özelliğini ön tarafta da kullanabilmemiz aslında bunu farklı bir telefon yapıyor. Evet, şu anda canlı odak video modunu deniyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz arka taraf net bende ve arka taraf flu. Fotoğraf, geniş açı fotoğrafına bakalım. Ön kamerada geniş açı fotoğraf. 48 megapiksellik bir ana kameramız var ve biz bunu ön kamera olarak da kullanabiliyoruz. İşte teknolojinin artık bunlara dönmesi lazım. Yani küçücük, dar açılı ön kameralara dünyanın parasını veriyoruz. Özellikle birçoğunun düşük ışık performansları çok kötü. Samsung A80 beni bu konuda çok mutlu etti. Samsung'un amiral gemisi olarak pazarladığı bir telefon değil. Fakat 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızası birçok amiral gemisinde bile olmayan özellikler Super AMOLED ekranında etkisiyle 6.7 inçte PUBG ve diğer birçok oyunu tam performans oynayabilmemize imkan tanıyor. Snapdragon 730 GB işlemci var içinde. Oldukça iyi bir işlemci. Tabii daha iyisi olabilirdi fakat o zaman zaten bu tam bir amiral gemisi telefon olurdu. Fiyatı da tabii ki o zaman çok daha farklı olurdu. Fiyat konusuna gelmişken bu telefonu 6099 TL'ye alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ortalama telefon fiyatlarına baktığınızda aslında tam böyle sınırda konumlandırılmış. Genel olarak zaten telefon fiyatları çok yüksek. Muhtemelen Note 10'da 10.000 liranın altında gelmeyecek diye tahmin ediyorum. Yakında onun da lansmanı var. Onunla ilgili de tüm bilgileri sizlerle paylaşacağız. Telefonu elime ilk aldığımda tabii ki kamerasını denedim ve bu öne dönen kamerayla ilgili aklımda birkaç soru oluştu. Yani bunun kaç kez yapılabileceğine dair. Bununla ilgili bir araştırma yaptım. Tahminler 200.000 defa yapılabileceği yönünde. Fakat Samsung'dan bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil. 200.000 defa ne demek? Günde 100 defa bu işlemi yaparsanız 5 yıl rahatlıkla bunu kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Daha az ya da daha fazla olabilir. Fakat dediğim gibi resmi bir açıklama yok. Samsung'dan bu konuda bir açıklama bekliyoruz. Diğer bir konuda bir yenilik aslında Samsung cephesinde. Bir Samsung modelinde ilk defa 3.5 mm jack girişi kaldırıldı. Kulaklığımızı USB Type-C girişinden bağlıyoruz bu telefona. Kimilerinin hoşuna gidecektir, kimilerinin gitmeyecektir. Ama artık buna alışmamız lazım. Muhtemelen benim kendi kişisel tahminim Note 10'da da bu şekilde gelecek. 3.5 mm jack girişi Note 10'da da olmayacak. Type-C girişli kulaklar kullanacağız. Samsung da artık 3.5 mm jack girişini kaldırıyor ve USB Type-C girişli kulaklıklara geçiyor diyebiliriz. Telefon 25 Watt süper hızlı şarjı destekliyor. Yani
Telefonu akşam şarj etmeyi unuttunuz. Telefonunuzun bataryasını akşam doldurmayı unuttunuz. Sabah hazırlanırken bir yarım saat şarja taktığınız zaman ortalama %50'nin üzerinde dolulukla evden çıkabiliyorsunuz. Yani yarım saatte %50 civarında bir doluluk sağlıyor. Kutunun içinden 25 Watt süper hızlı şarj adaptörü ve hızlı şarjı destekleyen USB Type-C kablosu çıkıyor arkadaşlar. Yani oturup da böyle bizim iPhone'larda olduğu gibi %6, 7... Bu 7 ile 6 arasında bayağı bir zaman var bu arada. Beklemiyorsunuz arkadaşlar. 6.7 inç canlı ve parlak renkler sunan süper AMOLED ekranla geliyor A80. Oldukça performanslı bir telefon olmuş. Hiçbir şekilde donma, takılma vesaire yaşamıyorsunuz. Oyun oynarken de gayet iyi performans sunuyor. Performans konusunda telefonun bir eksiğini göremedim açıkçası. Şu anda birçok marka ekran altı kameraya deniyor. Samsung da bunlardan bir tanesi. Genelde Samsung bazı şeyleri ilk çıkarır. Bunda ilk olacak mı bilmiyoruz ama aceleye getirmeyip iyi bir deneyim vaat etmesini tercih ederiz tabii ki. Cihazda 3700 mAh'lik 25 Watt hızlı şarj destekleyen bir batarya var. Burada akıllı batarya teknolojisi kullanılmış ve telefonda kullanılmayan uygulamalar arka planda otomatik olarak uyku moduna geçiriliyor. Bu sayede telefonun pil kullanım süresi de artırılıyor. A80'de Snapdragon 730 işlemci var. 4 ARM Cortex A73 2.3 GHz ve 4 ARM Cortex A53 1.7 GHz. Adreno 618 GPU grafik ara birimi var. Dahili hafızayla yetinmem diyorsanız microSD kartla hafızamızı da arttırabiliyoruz A80'de. Evet arkadaşlar, Samsung A80'i inceledik. Karşılaştırma videolarımız da gelecek. Yeni incelemelerimiz de gelecek. Daha fazla içeriğe daha hızlı bir şekilde ulaşabilmek için kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. The number you have dialed, the new number is. Please note, the new number is. Hazırlıyoruz fakat aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın.